Kaygılı olduğunda genelde şunu mu düşünüyorsun? Aslında ortada ciddi bir şey yok ama yine de bir huzursuzluk hissediyorum. Sanki bir şeyleri kaçırıyormuşsun gibi, sanki bir şeyleri yanlış yapıyormuşsun gibi ya da kötü bir şeyler olacakmış gibi hissediyorsun. Eğer bunlardan biri sana tanıdık geliyorsa bu video senin için. İyi pazarlar, Happy Mind Meals'a hoş geldiniz. Bu hafta ikinci duygularımızın en önemlilerinden biri olan kaygıyı konuşuyoruz. Kaygıyı çoğu zaman bir düşman gibi, çok problemli bir şeymiş gibi görüyoruz ama kaygının asıl amacı bizi sabote etmek değil, aksine belli noktalarda korumaya çalışmak ya da belki uyarmak diyebiliriz. Çok önemli bir nokta var, bu kaygının sağlıklı ve doğru bir seviyede kalması lazım. Kaygılarımız genellikle geleceğe yöneliktir. Henüz olmamış ama olma olasılığına çok fazla anlam yüklediğimiz şeylere verdiğimiz bir tepkidir. Korkudan şöyle bir farkı var. Korkunun bir nesnesi vardır. Korku o anda gerçekten var olan bir şeyden dolayı ortaya çıkar. Fakat kaygı henüz olmamış, henüz onunla ilgili herhangi bir şey yokken bizim zihnimizde üretilmeye başlayan düşüncelerden ortaya çıkar. Yani kaygı hayal gücü yüksek olan bir alarm sistemi gibidir. Sürekli prova yapar ama her prova o olayın gerçek olacağı anlamına gelmez. Kaygıyı izole bir duygu gibi düşünmek aslında bir hata olur. Çünkü çoğu zaman onun altında yatan birden fazla ikinci duygu vardır. Utanmak gibi, suçluluk hissetmek gibi ya da bir şeye dair kontrol etme ihtiyacını güçlendirmek gibi. Bu yüzden de kaygıyla baş etmeye çalışırken amacımız onu susturmak değil, arka planda onu tetikleyen, harekete geçiren, besleyen diğer duygular ne? Bunu fark etmek. Kaygılandığımızda beynimizde neler olur? Beynimiz o kaygıyla ilişkili olan şeyi bir tehdit olarak algılar. Yani alarm sistemlerimiz devreye girer. Bu yüzden de duygusal mekanizmalarımız da bu süreçte çok aktiftir ve bu bizim mantıklı düşünme becerilerimizi büyük oranda deforme eder. Sürekli ya olursa durumuna çok fazla odaklanmaya başlarız ve buna bağlı olarak da beyin tetikte olduğundan dolayı bir savaş ya da kaç tepkisi üretmeye çalışır. Bedene bununla ilişkili sinyaller gönderir. Ne gibi? Kalp atışlarının hızlanması, solunumun yüzeyselleşmesi, kasların gerilmesi gibi. Yani ortada gerçek bir tehdit olmamasına rağmen beyin o duruma ilişkin sizi ciddi anlamda uyanık tutmaya çalışır. Kaygıyla ilgili genelde yaptığımız bir yanlış vardır. Onunla savaşmaya çalışırız. Çok kaygılanmış, paniklemiş birisini gördüğümüzde ilk kurduğumuz cümle şudur: sakin ol. Ve o kişi asla sakin olmaz. Yani bu gibi telkinler o anda gerçekten işlevsel değildir. Çünkü orada kişinin ihtiyacı olan şey işte abartılı bir tepki veriyorsun veya şu an sakin olmalısın, bunu büyütmene gerek yok gibi bir anda gerçekliği çok güçlü ama henüz o kaygılı beyin tarafından içselleştirilmemiş cümleler sunmak olayı aslında daha komplike hale getiriyor. Kaygıyı böyle yavaş yavaş işlemek, başka bir ifadeyle sindirmek ve akabinde sağlıklı bir sakinleşme sürecine girmek onunla iyi bir şekilde baş edebilmeyi mümkün kılacaktır. Kaygı ile ilgili şöyle daha işe yarar bir yaklaşım benimseyebiliriz, onu düzenleyebiliriz. Öncelikli olarak kaygılandığımız zaman bedensel tepkiler de verdiğimiz için ilk etapta bir bedeni regüle etmek, ona güvendesin mesajı vermek bizim için çok işlevsel ve büyük bir adım olacaktır. Sakin ol gibi kapsamlı büyük bir ifade yerine bir şey seçip bedende değişen, en kolay kontrol edilebilecek şey nefes alıp verme hızıdır. Nefese odaklanmak mesela. Nefese odaklanıp ben şu anda soluk alıp verme hızımı biraz düşürmeye çalışıyorum. Derin nefesler alıyorum, yavaşça veriyorum
Ve bedenime diyorum ki güvendesin. Paniklemeni gerektirecek bir şey yok. İlk etapta bunu verdikten sonra diğer aşamaları aslında daha kolay yapabiliyor olacağız. İkinci bir aşama olarak e, tıpkı diğer duygularımızda olduğu gibi burada da kaygıyı isimlendirmek çok önemli. Yani şu anda ben kaygılıyım. Olma olasılığı yüksek olabilecek ya da yüksek değilse bile benim o an yüksek algıladığım bir şeyleri çok fazla düşünüyorum. Ben bir bakayım yani gerçekte neler oluyor? Gerçekte bunun böyle olması hakikaten mümkün mü diyebilmek. Mesela şöyle bir şey duymuşuzdur. Bir sorununuz varsa önce bunu kağıda yazın. O noktada sorunu çözmek daha kolay olur deriz. Bu da bir açıdan aslında duyguyu zihninize yazmak gibi. Yani duygum bu, hissim bu, şu an düşüncem bu, şu an böyle bir şey deneyimliyorum. Ve ne olduğunu gördükten sonra, anladıktan sonra o çünkü sizin tarafınızdan üretilmiş bir şey. Onunla en iyi başa çıkabilecek olan da sizsiniz. Onu kontrol altına almanız çok daha kolay olacaktır. Ve devamında da bu kaygının amacı ne? Bunu fark edebilmek. Yani neden kaygılandınız o duruma ilişkin? Sizin kontrol edebileceğiniz bir yanı var mı? O ana dek o şeyle ilgili neler yaptınız ya da neler yapmadınız? O an alabileceğiniz bir aksiyon var mı? Bir eyleme geçebiliyor musunuz? Böyle bunları biraz tekrar gözden geçirmek, analiz etmek o noktada o kaygının böyle yavaş yavaş ortadan kalkması, dağılmasını mümkün kılacaktır. Tamamen kaygısız olmak gibi bir hale erişmeye çalışmak aslında doğru ve sağlıklı bir yaklaşım değil. Çünkü kaygının belirli bir seviyede olanı aslında bizim için oldukça işlevsel. Tıpkı videonun başında söylediğim gibi bu bir uyarı sistemi. Sizi harekete geçirici ya da size belirli sinyaller göndermeye çalışan bir sistem. Mesela bu kaygınız neyle ilgili olabilir? Yaptığınız işle ilgili olabilir, yaşadığınız ilişkilerle ilgili olabilir. Kontrol edebildiğiniz ve arka planını anlayabildiğiniz bir kaygı kendinizi, düşüncelerinizi, davranışlarınızı tekrar gözden geçirebilmenizi mümkün kılar. Ve buna bağlı olarak da bir şeyleri daha iyi ve daha sağlıklı yapmaya başlarsınız. Önemli olan oradaki o kaygı size bir anda donup kalma durumu yaşatmasın ya da sizi bir anda çok işlevsiz bırakmasın. Bir anda bir şeylerden dolayı güçsüz hissetmeyin. O kaygınızı sağlıklı seviyede tutabildiğiniz sürece onunla yaşayabilmeniz sizin için oldukça değerli bir şey olacaktır. Kaygılarımız bizi tanımlamaz ama onlar bizim bir parçamızdır ve bizim onlarla yaşamayı bir şekilde öğrenebilmemiz gerekiyor. O da bizim hayatta yer açmamız gereken duygularımızdan biri. Bu hafta benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizin için de keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.